Otomobil dünyamdan herkese selamlar. İlk defa küçük sınıf olmayan ve B SUV olan bir otomobili bu denli beğendiğimi söyleyebilirim. Yani buradan şunu kastediyorum. Peugeot'un yeni 2008'i gerçekten tasarımıyla bence çok iddialı bir otomobil haline gelmiş durumda. Bayağı bir şimdi yağmur bastırmaya başladı arkadaşlar. Çok fazla ben burada kalamayacağım gibi görünüyor. Ama tasarımıyla alakalı buradayken biraz konuşalım istiyorum. Gerçekten ön yüzüyle çok şık ve çok dinamik görünüyor bence. Ama tasarım konusu görecelidir. Özellikle bu konuyla alakalı sizlerin yorumlarını alt tarafa bekliyorum. Arka taraf için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Arkası da çok şık görünüyor. Yağmur sensörü hemen devreye girdi ve silecekler daha fazla çalışmaya başladı gördüğünüz gibi. Bence dediğim gibi tasarım olarak çok şık ama bu konuda mutlaka sizin yorumlarınızı alt tarafa bekliyorum. Hatta 3008'den bile bu otomobil daha şık olmuş. Gelin bir de İç tarafına bakalım. Yeni 2008 3 farklı donanım seviyesiyle geliyor. Active, Allure ve GT Line donanım seviyeleri bunlar. Active ile geldiği zaman haliyle aracın böyle en boş görünümü sizi karşılıyor ama en boş halinde bile mesela LED tipi gündüz farları var. Eco LED denilen bir far aydınlatması var. Farlar yandığı zaman tabii ki tam LED, full LED teknoloji farlar gibi görünmese de çok kötü olmayan bir görüntü oluyor. O nokta bir dikkatimi çekti. Görselde bu gibi farklar var. Ama Allure'a geçerseniz Allure'da de böyle panjurlarda biraz daha farklar oluyor. Panjurda o krom görünüm aracı biraz daha zengin gösteriyor ve sis farları ekleniyor ve daha büyük jantlar ekleniyor. Görsel anlamda bu gibi farklar oluyor dışarıda. Ama GT Line alırsanız full LED tipi farlar aracın gerçekten karakteristiğini gösteriyor ve bakır tipi böyle bir turuncusu var. Çok güzel görünüyor. Bunu alırsanız çok daha bir şık görüntü sizi bekliyor. Gelin isterseniz ufaktan bir de içlerine bakalım. Active'in içerisinde ciddi bir fark var. Yani GT Line'den inip buna bindiğim zaman bayağı bir fakir hissettim. Onu söyleyeyim. Yani şurada kullanılan, kapılarda kullanılan plastik bile daha kötü. Yani şu ara birim daha farklı. Manuel şanzımanlı versiyonlarda. Otomatik şanzımanlı versiyonda şurası daha yüksekteydi. Daha aşağıda bu kısım. İşte artık şunu elle açıyoruz falan. Bu gibi noktalar var ve isterseniz güzel bir nokta. Active'den itibaren dahi şu cam tavanı alabiliyorsunuz. Açılır panoramik cam tavanı alabiliyorsunuz. Gösterge, 3 boyutlu gösterge artık burada yok. Analog bir gösterge var. Multimedya ekranı aslında mekanik olarak aynı bir yerde, aynı noktada ama şu içerisindeki grafikleri gösteren kısım daha küçük. Ve GT Line'deki gibi şu kısa yollar yok bu araçta. Bu noktada dikkatimi çekti. Buradaki kısa yolları şu ekran üzerinden yönetiyorsunuz aktif alırsanız eğer ki bu aracı. Bu gibi böyle farklar dikkatimi çekti. İsterseniz bir üst donanım olan Allure'da nasıl bir hissiyat var ona bakalım. Evet, Allure'un içerisinde GT Line'e biraz daha yaklaşan bir hissiyat var. Otomatik şanzımanlı versiyonda şu ara birimin yüksekte olma durumu çok daha fazla dikkatimi çekti ve artık buradaki gösterge paneli dijital. Bu gösterge gerçekten içeriği bir hayli farklılaştırıyor. Hani bu nokta çok fazla dikkatimi çekti. Artık kapaklı bir gözümüz var burada ama hala şuradaki kısa yollar ekran üzerinden kumanda ediliyor. Onu da şöyle göstereyim. Evet, gördüğünüz gibi. Ama nispeten Active'e göre bu tarafta biraz daha iyi hissediyorsunuz ama yani bu aracın hakkı GT Line. Yani özetle donanım anlamında da bu gibi farklar var. Hadi şimdi gelin bir de GT Line'in içine bakalım. Burası da küçük kardeş 208'den alınmış bir kokpite sahip. Bu tasarım zaten bence 208 tarafında başarılıydı. Burayı da şık kılmış durumda. Dijital olan bir multimedya ekranımız ve gösterge panelimiz var ki gösterge paneli bence bugüne kadar PSA'nın tanıttığı en şık gösterge panellerinden birisi. Yani 3008'de bunu görmeye başladık. İşte 508'de gördük ama buradaki bu grafiklerin tasarımı bence çok daha şık olmuş. Neden derseniz buraya çok güzel bir şekilde bir de her şeyin ötesinde 3 boyut efekti verilmiş ve bu 3 boyut efekti burayı dediğim gibi gerçekten çok şık kılmış durumda. Buradaki bu tasarımı kendi zevkinize göre farklılaştırabiliyorsunuz, kişiselleştirebiliyorsunuz. Bu sayede o gün hangi moddaysanız bu otomobili o şekilde kullanmanız mümkün olabiliyor. Grafikler çok güzel ayarlanmış ya. Bir de 3 boyutlu ayarlandığı için böyle sürüşe keyif katıyor bu gibi detaylar. Ara birime geldiğimiz zaman 208 testimi izlediyseniz aslında onunla benzer şeyler söyleyeceğim. Çok daha akıllıca tasarlanmış kısa yollar eklenmiş. Mesela 308, yeni 308 ilk tanıtıldığı zaman bu gibi kısa yollar yoktu ve onu biz çok fazla eleştirmiştik. Bu gibi kısa yollar eklenmesi özellikle multimedya ara biriminin kullanımını daha da kolaylaştırmış durumda. Yani şöyle söyleyeyim, buradan kısa yollar vasıtasıyla kolaylıkla klimaya
navigasyona veya multimedya sistemine geçişler yapabiliyorsunuz. Bu gibi sistemleri daha kolay bir şekilde yönetmenizi, kullanmanızı ve sürüş güvenliğini de daha fazla arttırmayı sağlıyor bu gibi özellikler. Bu arada yeni 2008'de kalite anlamında da ciddi bir gelişim var. Yani yerini aldığı modele göre bu otomobil kesinlikle çok daha iyi hissettiriyor. Ve içeride de aynen dışarıda olduğu gibi Peugeot'un yeni tasarım mimarisinden ciddi izler taşıyor. Eski nesli bu otomobile göre çok daha hani sıradan bir görüntüye sahipti. Burada bakın şöyle 3 boyutlu farklı katmanlar var. Şuradaki üstteki bu form alttaki formun üstüne doğru geliyor. Ve bu eklentinin böyle dışa doğru çıkık olması multimedya ekranının böyle dışta olma durumunun sırıtmamasına sebep oluyor. Bu gibi böyle ince düşünülmüş tasarımsal detaylar benim bu otomobilde çok hoşuma gitti. Şöyle bir karbon kaplamamız var mesela. Karbon görünümlü bir kaplamamız var. Ve koltuklarımız da bir hayli şık bu otomobilde. Biraz böyle spor gibi duran bel ve sırt desteği yeterli sayılacak bir koltuk olduğunu söyleyebiliriz. Peugeot'un son dönemdeki yeni çıkardığı birçok otomobilde en çok eleştirdiğim noktalardan birisi direksiyonun göstergeyi perdeleme durumuydu bildiğiniz gibi. Yeni 3008'de, yeni 508'de benim sürüş pozisyonumda ne yazık ki göstergeyi göremiyordum. Ama 2008'de nispeten kendi sürüş pozisyonumdayım şu anda. Bu sorunla daha az karşılaştım. Daha iyi bir şekilde bu ekranı görebiliyorum. Bu noktada bu otomobilde hoşuma giden detayların başına geliyor. Eşya gözlerine bir de bakalım istiyorum ben. Şurada bir de böyle küçük bir detay var. Bunu göstermek istiyorum. Böyle araca böyle biraz retro bir hissiyat katıyor. Böyle eski otomobillerdeki gibi müzik kumandası var ve çok şık görünüyor bence. Şurada şöyle bir kapaklı gözümüz var. 2 USB girişi var önde oturanlar için ve arkada oturanlar için. Bu gözün altında, bu kapaklı gözün altında da oldukça büyük bir göz var. Yani bir B SUV standartları için gerçekten bu eşya gözleri oldukça başarılı. Şurada 2 bardaklığımız, elektronik park freni ve sürüş modları var. Ama ben bu otomobilde en çok neyi aradım biliyor musunuz? Bir auto hold fonksiyonunu. Auto hold fonksiyonu da olsaydı tadından yenmezdi. Keşke o da olsaydı. Auto hold fonksiyonu tabii ki yokuşlarda vesaire bu araçta var, yer alıyor ama biliyorsunuz bir de bunun çok daha kapsamlı olanı var. Işık ve benzeri yerlerde o sistemi aktif ettiğiniz zaman araç sizin yerinize frene basıyor. Kolçağımızın içinin genişliği de fena sayılmaz. Tabii aracın boyutları bir 3008 kadar olmadığı için burayı daha mütevazi tasarlamak zorunda kalmış mühendisler. Biraz daha aşağıda 3008'e göre ve biraz daha dar olmuş. Ama sürüş pozisyonumda şu şekilde oturduğum zaman ayağım, işte kollarım herhangi bir yere çarpmıyor. Yani aracın o bir C SUV olmamasının handikapını açıkçası çok da fazla yaşamıyorsunuz. Buna ek olarak arka tarafta beni biraz şaşırttı. Gelin hemen nedenini göstereyim size. Evet, bu koltuk benim sürüş pozisyonuma ayarlı ve bu şekilde sunulan diz ve baş mesafesi gayet iyi. Sunroof olmasına rağmen bakın şurada neredeyse bir böyle elim kadar bir boşluk da var. Yani beklediğimden daha iyi bir hacim arkada sunulmuş durumda. O da tasarım mimarisinden kaynaklı. Yani tavan oldukça yüksek bir form ile geliyor. Mesela 3008'de biraz da alçalarak geliyordu. Burada daha dik bir formla geliyor olmasından kaynaklı sanırım bu detay. Ama arka tarafta 3 kişi bu otomobilde çok rahat edemez. Onu baştan söyleyeyim. Daha çok 2 kişi eğer burada oturacaksa, benim gibi de 1.86 boyunda biraz iri kıyım birileri oturacaksa 2 kişi burada rahat eder arkadaşlar. 2 farklı USB var ama havalandırma yok ve ne yazık ki kolçağımız da yok. Şu anda en dolu versiyon olan GT Line donanım seviyesine sahip 2008'in içerisindeyim. Bu araca isterseniz opsiyon olarak deri koltuklarda alabiliyorsunuz. Bu deri koltukta versiyon alırsanız eğer burada elektrikli fonksiyon oluyor. Yani elektrikli olarak koltukları ayarlayabiliyorum ve bu koltuklarda aynı zamanda masaj fonksiyonu da mevcut. 2008'de beni şaşırtan donanımlardan birisi de açılır cam tavan. Biliyorsunuz birçok aslında Peugeot modelinde cam tavan vardır ama açılma fonksiyonu yoktur. Bunun eklenmesi çok güzel olmuş. Ayrıca bir de kablosuz şarj donanımı da bu araca eklenmiş durumda. Peugeot 2008'inde de sürüş güvenliğinden taviz vermemiş. Önemli donanımları bu araçta isterseniz opsiyon olarak alabiliyorsunuz. Mesela adaptif hız sabitleyiciyi veya şerit takip asistanı gibi donanımları alabiliyorsunuz. Bu gibi donanımlar gerçekten sürüşe her zaman söylüyorum hem konfor hem de güvenlik katıyor. Bagaja gelin bir de bakalım ve yola çıkalım. 434 litrelik bir bagaj hacmi var. Yükleme eşiği çok yukarıda değil. Şöyle bir pandizotumuz var. Buraya da böyle sabitlemek istediğiniz şeyleri koyabiliyorsunuz. Bu gibi detaylar benim hoşuma gidiyor ya. Hiç fena değil. Özetle tasarımsal detaylar böyleydi. Gelin bir sürüş karakteri nasıl, yola çıkıp ona bakalım.
Böyle hafif araç sürüşleri de yapabiliyorsunuz. Evet, 2008'de tekrardan yola çıktım. Kullanımı olarak artık çok daha modern bir kokpit sizi karşılıyor ve hani bu modern kokpitte sürüş keyfiniz bence daha da fazla artmış durumda bu otomobilde. Şimdi 208'de de aslında aynı tasarım vardı dedim az önce. Ama 208'den farklı olarak bu otomobilde daha büyük bir kokpittesiniz. Bunun artısını yani bence fazlasıyla görebiliyorsunuz. Bir de bence Peugeot'un diğer SUV'larından farklı olarak tasarımcılar bu otomobili hani SUV hissiyatını biraz daha iyi verebilmiş. Çünkü tasarımdan itibaren hani aracın o SUV kimliğini belli edecek bazı böyle ufak tasarım oyunları yapılmış, dikkatimi çeken. Mesela bakın şu ön direkler daha dik ve köşeli bir form ile geliyor yukarı doğru. Mesela 3008'den farklı olarak böyle bir durum dikkatimi çekti. Bu durum hem dışarıdan araca daha böyle bir kaslı görüntü veriyor hem de içeriği daha ferah kılıyor. Şu kısmı özellikle ve sürücü oturduğu zaman kaputu bayağı bir görebiliyor. Böyle köşeli araçları bilirsiniz, işte SUV'ları, bir G serisi ya da bir Rubicon kadar tabii ki o SUV algısını, o heybetli yapısını hissettirmiyor ama nispeten bir B SUV'da bu denli SUV hissiyatı yakalanabilmiş olması benim hoşuma gitti yeni 2008'de. İyi hissettiriyor. Bayağı iyi hissettiriyor. Bayağı tok hissettiriyor. Yani kalite algısı, kalite hissiyatı hiç fena değil. Bakın az önceki şu kasisten biraz sert geçtim. Bilerek hızlı geçtim. Yani kabinde tabii ki sesler duyuyorsunuz. Ufak çaplı süspansiyonlardan gelen sesler duyuyorsunuz ama onun haricinde böyle kabine absürt, rahatsız edici bir ses gelmiyor. Bu duyduğumuz sesler de bence kabul edilebilir bir seviyede. Motor sesini bilmiyorum duyuyor musunuz da hiç fena değil. Bu arada duyduğumuz bu sesimin tamamı motordan gelmiyor. Evet, ufak bir kısmı hani motordan geliyor ama büyük bir kısmı hoparlörlerden geliyor. Tam söyleyemedim o kelimeyi de, hiçbir zaman barışamamışımdır ben. Bakın fena değil. Yani önceki mesela 3008'den veya 5008'den biraz daha farklı bir ses var burada. Ama yapay olduğunu evet yani yine hissediyorsunuz, anlıyorsunuz. Sport modda geliyor bu ses. Ben şu an sport moddayım. Peki sport modda farklı ne oluyor bundan başka? Gaz biraz daha tepkili, biraz daha hisli oluyor. Şanzıman biraz daha sportif bir kullanıma hazırlıklı oluyor. Genelde alt viteslerde kalıyor. Devri yukarıda tutuyor araç bu sayede. Hiç fena yürümüyor. Şu an dizel versiyonu kullanıyorum ben. 1.5 dizel otomatik kullanıyorum. Burada 130 beygir var bu arada. 300 Nm tork var ve 8'leri oranlı tam otomatik şanzıman var. PSA grubunun birçok modelinden tanıdığımız bir şanzıman bu. Evet, 2008'de yola devam ediyoruz. Bu noktada sizlerden ricam arkadaşlar, videolarımızı beğenmeniz ve kanala abone olmanız. Bu özel ricam. Lütfen desteğinizi bekliyorum. Abone olmayı unutmayalım. Genel anlamda başarılı bir paket olduğunu hissettiriyor araç. Zaten beni 208 lansman videosunu izlediyseniz o otomobil çok şaşırtmıştı. Çünkü küçük sınıfta o denli bir böyle rigide yakalanabilmiş olması beni bayağı bir şaşırtmıştı. Araç hem iyi yol tutabilirken artık bir küçük sınıf için beklenmeyecek düzeyde konforluydu yeni 208. Benzer şeyleri bu otomobil de hissettiriyor size. İyi, bayağı iyi. Valla görüyorsunuz önümde 5008 gidiyor. Ben bu otomobili 5008 yerine tercih ederim. Yani 5008 mesela benim için fazla büyük. O kadar fazla hacme ihtiyacım yok. Bu otomobilde bir 5008'e göre daha mütevazı evet bir hacim var ama benim standartlarımı karşılayabilir. Bunların haricinde işte 208'in o biraz daha o, dinamik karakterine sahip bu otomobil. Ve 3008'in o biraz SUV karakterine sahip. Az önce saydığım etmenlere sahip, işte biraz daha o SUV DNA'sını bence iyi verebiliyor. Böyle ufak yapılan tasarım oyunları sayesinde. LED gündüz farları da çok güzel görünüyor bu arada. O aslan pençesine vurgu yapan tasarımıyla ön tarafı bayağı bir dinamik gösteriyor. Böyle saldırıya her an hazır bir aslanmış gibi bir görüntü vermeye çalışmışlar. Ve başarılı olmuşlar bu konuda. Bayağı tutuyor. İyi tutuyor. Ve kaygan bir zeminde şu an kullanıyorum. Hani araç nedenle böyle savrulacak ona buna da bakıyorum. Ağırlık transferi yapıyorum ama kolay kolay bırakmıyor bu zemine rağmen. İyi tutuyor. Şimdi zaten
eskisi de iyi tutardı. Bunun eskisinden en bariz farkı konfor anlamında elini daha güçlendirmiş olması. Bu otomobil daha iyi hissettiriyor o bakımdan. Geri görüş kamerası da bu şekilde. 360 derece görüş desteği de sağlıyor. Çözünürlüğü bir tık daha iyi olsa çok daha güzel olurdu bence. Şu havalandırma biraz sessiz çalışıyor gibi geldi bu arada bana. Yani şu an bakın yarı güçte, böyle çeyrek güçteyken tamam ses azalıyor ama şöyle yarı güçte fazla sesli geldi. Bunun haricinde ses konusunda rahatsız edici bir şey görmedim. Yüksek hızlarda da bu arada kullandım. Yani yüksek hızlarda da yalıtımı iyileşmiş durumda. Eskisine nazaran özetle sürüşte en bariz fark, yani konfor anlamında aracın elini güçlendirmiş olma durumu. Hem süspansiyonlar daha iyi bir darbe sönümlemesi yapabiliyor, hem de kabine daha az seviyede ses geliyor. Yani bu anlamda bu aracın eli güçlenmiş. Şanzımanı şuradaki vites üzerindeki M moduyla manueli alıp manuel değişimler yapabiliyorsunuz. Direksiyon arkasındaki bu kulakçıklar vasıtasıyla. Bir deneyelim mesela. Güzel, güzel. Ama bu 8'leri oranla alakalı tüm modellerde söylediğim gibi burada da aynı şeyi söyleyeceğim. Özellikle böyle biraz performans kullanımı yaptığınız zaman, yani aracın limitlerine çıktığınız zaman bir tık daha böyle hızlı geri dönüş yapmasını bekliyorsunuz. Yani bundan şunu kastediyorum. Daha çok böyle şanzımanı korumak adına sanırım 3000 devir bandında düşürmeme izin veriyor ama bir tık daha onun üzerinde düşürmeme izin verse çok daha keyifli olurdu. Bunun haricinde genel kullanım olarak gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim. Peki ne yakıyor 2008? Ben dizel otomatik versiyonunu ağırlıklı olarak bugün kullanabildim. Benzinli versiyon testine de ilerleyen dönemlerde yer veriyor oluruz veya onun karşılaştırmasını da yapıyor oluruz. Neyle karşılaştıralım? Bu konuda sizlerden gelecek yorumlara göre bir karşılaştırma hazırlayacağız arkadaşlar. Bundan dolayı da alt tarafa mutlaka bu konuyla alakalı yorumlarınızı bırakın. Tüketim bakımından ben ortalama olarak bu kombinasyonu, dizel otomatik kombinasyonuyla 5.5-6 litreleri çok kolay bir şekilde yakalayabildim. Hatta bunun biraz daha altını görebileceğime eminim. Çünkü bugün daha çok böyle çekim temposunda kullandığımız için biraz tempolu kullandık. Bu noktada size yardımcı olan sürüş modları da var bu arada. Yani sadece sürüş modlarından Sport yok. Bir de Eco var. Eco'yu seçtiğiniz zaman araç daha temkinli bir yapıya bürünüyor. Mümkün mertebede üst viteslerde kalıyor, düşük devirlerde kalıyor. Bu sayede hani daha düşük bir tüketim verisi yakalayabiliyorsunuz. Bakın şu an gaz neredeyse gitti ayağımın altından. Çok daha böyle tepkisiz. Evet, çok cansız oldu. Bayağı cansız oldu. Zaten sürüş modlarındaki en bariz değişim gaz tepkisinden yana oluyor. Mesela Sport'a geçtiğiniz zaman bazı Peugeot modellerinde biraz daha böyle direksiyon ağırlaşırdı. Çok fazla ağırlaşırdı daha doğrusu ve o çok fazla ağırlaşmadan dolayı ben Sport modunda kullanmayı çok fazla istemezdim ama burada nispeten rahatsız edici bir ağırlık yok. Şimdi fiyat konusu henüz netleşmiş değil. Yani Peugeot Türkiye önümüzdeki lansman döneminde olduğumuz için önümüzdeki hafta bunun açıklanacağını belirtiyor. Bundan dolayı fiyatla alakalı bir şey diyemiyoruz ama yani ortalama olarak piyasa seviyesi belli. Yani bakıldığı zaman artık küçük sınıftaki bir otomobil dahi 150 bin liralar seyrinde, yani dolu dolu alırsınız hatta Pololar 200 bin liralar seyrine kadar çıktığı olabiliyor. Bu endekse değerlendirirseniz bu otomobili ortalama olarak işte bir 170 bin ila 220 bin arasında, 230 bin arasında değişen bir fiyatı olacaktır diye ben tahmin ediyorum. Bu benim kişisel yorumum. Ama bu konuyla alakalı sizlerin de yorumlarını alt tarafa bekliyorum. Bu gibi başka testlerde, lansmanlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, videoda fiyat bilgisini veremedik ama fiyat bilgisi belli olur olmaz yorum kısmına bununla alakalı bilgileri bırakıyor olacağız. Yorum kısmını bundan dolayı mutlaka takip etmeye devam edin.